Merhabalar. Merak ettiğiniz sorulardan hazırladığım bir video ile karşınızdayım. Doğumdan sonra cinsel ilişki ne zaman başlamalı? Doğum yapan kadınlarda normal doğum veya sezaryen fark etmeksizin rahim ağzı açıldığı için ve bunun dışında da rahim içerisinde gebeliğe ait ürünlerin, plasentanın yapıştığı yerlerin temizlenmesi için belli bir süreye bedenimiz ihtiyaç duyar. Bu sürede 40 gün ya da 6 hafta olarak belirlenir. Hani bu lohusalık dönemi dediğimiz, tıbbi adıyla da puerperium dediğimiz dönem boyunca olur. Nedenine gelince, şimdi rahim hamileyken normalde herkesin bir yumruğu büyüklüğünde rahim büyüklüğü vardır. Yani her kadının kendi yumruğunun büyüklüğünde. Bu rahim gebelikle beraber yaklaşık bir un çuvalı büyüklüğüne geliyor. 3 kilo bebek, 1 kilo plasenta, 1 kilo sıvı, 1 kilo ekstradan kendi kan akımına bağlı olarak 10 kiloya yakın bir ağırlık taşıyor. Doğumdan sonra hızlıca ilk birkaç saat içinde yaklaşık göbek altı seviyeye kadar iniyor. Ama bu yumruk haline gelmesi için belirli bir süreye ihtiyaç duyuyor. Bu ne demek? Yani bu 6 hafta boyunca rahim giderek küçülecek, içerisindeki zar içerisinde bebeğin plasentasının yapıştığı yapılar, endometrium ve vücudunuzdaki o yumurtalık ile beyin arasındaki hormonların tekrardan başlangıcı için bir zamana ihtiyaç duyar. Bu sürede yaklaşık 1 ay ile 40 gün arasında. Doğumdan sonra rahim ağzı, yani şurası, açıldığı için cinsel ilişki sırasında kadın enfeksiyona çok açık hale gelir. Ve cinsel ilişki sırasında da buradan kanal açık olduğu için rahim içerisinde, tüplerde ve yumurtalıklarda sık enfeksiyonlar görülür. Doğum öncesi haline dönmemiz için gereken süre boyunca cinsel ilişkiyi istemiyoruz. Yani biz kadın doğum profesyonelleri 6 hafta süresince cinsel ilişkiyi önermiyoruz. Ondan öncesinde eğer ihtiyaç olur, yapılması istenirse mastürbasyon yoluyla, sürtünme yoluyla çok gerekli hallerde de prezervatif kullanılarak cinsel ilişkiye girilebilir. Ama onun öncesinde yapılacak her cinsel aktivitede rahim ve yumurtalıkların enfeksiyon kapma riski vardır. Sadece bu da değil. Kadının annelikle ilgili hormonları çok üst düzeydedir. Ve bizler memeli canlılarız. Evrimsel süreç boyunca da annelik içgüdüleriyle bebeğimize doğru odaklanırız. Bir kadın doğum yaptığı zaman cinsellik genellikle hayatının ikinci planına döner. Yani arka planına attığı şeyler olur. Daha çok bebeğini büyütmeye, ona bakım ve hizmet vermeye anne hormonlar olarak hazırlanır. Bundan dolayı da cinselliği zaten çok fazla düşünmez. Beyler bu konuda birazcık anlayışlı ve hoşgörülü olmalı. Doğumdan sonraki süreç boyunca eşlerinin hem enfeksiyon geçirme riskleri nedeniyle hem de annelik hormonları çok yüksek olduğu için cinsel isteksizliğe karşı da biraz anlayış göstermeli. 6. haftadan sonra biraz daha vücut artık dengesini bulmaya başlar. Rahim küçülür, yumurtalıklar ve rahim eski yerine gelir. Beyin ile yumurtalıklar arasındaki denge 6. haftanın sonunda yeniden bulmaya başlar. Yani yeniden kadın yumurta üremeye doğru programlanmaya başlar. İşte bu dönem yeniden cinsel istekte bir miktar artış başlar. İşte bu dönemden sonra tekrar bir gebelik düşünülmüyorsa iyi bir korunma yöntemiyle beraber cinsel ilişki başlanabilir. Fakat unutulmamalıdır ki genellikle anneler, yani emziren anneleri kastediyorum burada, süt hormonunun etkisiyle, prolaktin hormonunun etkisiyle cinsel istekte, libidoda bir miktar azalma yaşarlar ve çoğunlukla da bebeklerini büyütmeye doğru memeli vücutları programlanır. Bu dönemler bir süre cinsel aktivite daha seyrek olabilir, daha az olabilir ve bu konuda da kendilerini zorlamalarına gerek yok. Emzirme dönemi bittikten sonra, ki biz bunu genellikle ilk 6 ay için sadece anne sütü öneriyoruz. İlk 6 aydan sonra ek gıdaya başlandıktan sonra cinsel ilişkiye biraz daha rayına girer ve bu bir senenin sonunda eski döneminize, yani hamile kalmadan önceki cinsel siklusunuza, cinsel döneminize dönmeye başlarsınız. Burada hemen bir soru geliyor akla. Hamilelikte cinsel ilişki yasak mı? Serbest mi? Nasıl olmalı? Hamilelikte cinsel ilişki genellikle ilk 3 ay kadınların böyle çok arzulamadığı, cinsel isteklerinde, libidolarında azalma yaşadıkları bir dönem. Bunda tabii ki yükselen hormonların çok büyük etkisi var. Bulantının, ağrıların, düşük tehlikesinin etkisi de var.
İkinci 3 ayda yani 3 ile 6. ayda ise hormonlar tam tersi bir etki mekanizmayla kadının cinselliğe yönelimini ve ilgisini arttırır. Burada fizyolojik olarak yani hamileliğin 3. ayıyla 6. ay arasında kadın genital sisteminde kan dolaşımı artmaya, karın içi basıncının yani rahimin büyümesine bağlı, alt tarafta kan göllenmesine bağlı klitoris ve erektil dokularda kan göllenmeye başlar. Bu da cinsel siklus sırasında kadının orgazma ulaşmasını kolaylaştırmakta. Hatta birçok danışanımdan şunu görmekteyim. Hayatı boyunca hiç orgazm olmayıp da hamilelikte orgazmı tadan kadınlarla da tanıştım. Bu dönem gerçekten de fizyolojik ve o süreç boyunca kendini kadının cinsellikte iyi hissettiği dönemler. Ne kadar sürede bir birlikte olmalı peki eşiyle bir hamile kadın? Haftada 2 ya da 3 düzenli cinsel yaşamını devam ettirebilir. Son aylara geldiğimiz zaman yine bir yasağımız yok. Ama kişide erken doğum tehlikesi varsa, ikiz gebelik varsa, rahim boyunda kısalma varsa, bebeğin plasantası aşağı yerleşimli ise bu tür durumlarda cinsel ilişki doğumu uyarabilir. Bundan dolayı da hekiminiz size bir yasak getirdiyse bu dönemler cinsel ilişkiden kaçınmalısınız. Son aylarda bizim hamilelik reçetesine seks reçetesi eklediğimiz bir dönem vardır. Sebebine gelince semen sıvısının içerisinde prostaglandin dediğimiz bir hormon var. Bu hormon da rahim boynunun yani serviksin yumuşamasını, kısalmasını ve doğuma yardımcı olması konusunda etki göstermekte. Son aylara doğru özellikle doğum gecikmişse, doğum başlatılması planlanıyorsa günlük bile cinsel ilişkiyi öneriyoruz. Burada kritik nokta şu, erkeğin menisinin vajinanın derinliklerine bırakması önerilir. Sağlıklı, mutlu, güzel bir cinsel yaşam diliyorum. Görüşmek dileğiyle.